fate of our world rests upon the edge of a knife. Evet, bu kanalda bir aydır, bakın koca bir aydır Aleria hakkında konuşmuyorduk ki bu benim için uzun bir süre. Sizi World Soul Saga'ya ama özellikle o büyük içerik üreticilerinin ya da hikayeye hakim olduğunu iddia eden tiplerin ısrarla yok saydıkları Aleria Windrunner'ı hazırlayacağımı söylemiştim. World Soul Saga boyunca bence ana karakter rolünden hiç düşmeyecek olan Aleria'yı anlamanız ve başına gelebileceklerden haberdar olmanız hikayeyi anlamanız için de önem arz edecek. Ben de bugün size yine Aleria üzerine bir teoriyle geldim. Ki aslında şunu da söylemem lazım. Bu videoda anlatacaklarımı anlamak, konuya Fransız kalmamak için şu videoyu izlemiş olmanız gerek. WoW Türkiye camiasının, yani gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki en çılgın ve detaylı işiydi hikaye konusunda. Kanala yeni katıldıysanız mutlaka bakın. Ben üzerine bir saat konuştuğum bir teoriyi burada detaylıca tekrar özetleyemem. O yüzden şimdi çok hızlı bir özet geçeceğim. Tavsiyem, eğer konuyu bilmiyorsanız bu videodan sonra dönüp ona da bakın. Yoksa kafanız çok karışacak. O zaman hazırsanız Aleria, N'Zoth, Xal'atath üçgeni hakkında konuşmaya başlayalım. Şimdi size Shadows of Argus patch'ini olabildiğince hızlı özetleyip bu sırada daha önce vermediğim bazı detaylardan da bahsedeceğim. Argus'ta ana mekanımız olan Draenei gemisi Vindicar'ın tüm potansiyelini ortaya çıkarıp Antorus'a saldırabilmemiz için öncelikle Velen, Archimonde ve Kirje'ye ait olan 3 özel yadigarı ele geçirmemiz gerekiyordu. Velen kendisine ait olan Eye of Prophecy'yi tacın içine yerleştirmişti zaten. Archimonde'un Sigil of Awakening'ini de ele geçirdikten sonra geriye Kirje'ye ait olan Crest of Knowledge kalmıştı. Kirje'nin kendi mücevherini veya yadigarını bir narı olan Lura ile beraber Seat of the Triumvirate kapadığını öğrendiğimizde ise kader tekrar Aleria için ağlarını örmeye başlamıştı. Değil mi? Without the crest of knowledge, we cannot prevail. Come, we must brave the darkness. Hold, Prophet. I have scouted the area. The shadows grip more tightly than you know. The darkened Naru pulses with void energy. It has become a beacon, calling those who would use this power for their own ends. Evet. Çağlar boyunca Seat'in içerisinde hapis kalan Lura, üzüntüsü ve kederinden ötürü ışığını kaybederek karanlık bir Naru'ya dönüşünce bu sefer saf void enerjisiyle dolu bir fener haline gelmiş ve gücü Shadowguard Ethereal'larını kendisine çekmiş. Aynı Aleria'yı çağırdığı gibi. Aleria ile çıktığımız yolculukta yanımıza katılan Draenei Broken Arkan, Eredat'ta iyice artan Void fısıltıları sebebiyle kafayı sıyırmış. Görev serisi boyunca Void Corruption sebebiyle yalnızca değirmekte kalmayıp vücudu deforme olan birçok Draenei gördük. Hatta Arkan'ın son anlarına bakarsak işin azıcık rahatsız edici boyuta vardığını da görebiliriz. Bu olayın ardından karşılaştığımız Locus Walker, niye burada olduğumu bu kadar merak ediyorsanız peşimden gelin deyince biz de tabii kuyruğundan ayrılmıyoruz ve iyice gölgelerin arasına dalıyoruz aslında. Aleria, Void'i bir nebze kullanabiliyor ve eğitimine devam etmek istiyor ama Locus Walker buna çok hevesli değil. Onun da sebebini hatırlayalım. I need to finish what I started, Locus Walker. Can you go with your attachment? Show yourself. What are you talking about? Why, your mate, of course. How does he feel about your choices? Locus Walker'ı bu konuda bastırınca Aleria yaptığı seçimler konusunda Turalion'un ona hep güvendiğini ve ışık olmadan karanlığın da olamayacağını hocasına hatırlatıp konuyu kapıyordu. Locus Walker da peki bu kadar meraklısın madem, şu yukarıda Ethereal'lar bir Void canlısını çağırmaya uğraşıyorlar. Onu yen, gücünü kendine al, böylece eğitimine tekrar başlayacak güce de erişirsin diyor. Aleria, Nalatoth'un karşısına çıkınca bayağı zorlanıyor ki o kısmı da daha önce göstermiştim. Bu kısımda önemli olan detaylar şunlardı. Kombata başladıktan sonra Nalatoth
Aleria'nın zayıf noktalarının Turalyon ve Arator olduğunu çözüyor ve oraya saldırıyor. Ama Locus Walker, Void'in gerçeğin sadece yarısını gösterdiğinden, içgüdülerine güvenmesi gerektiğinden bahsediyordu. Bunları aklınızda tutun. Ardından The heart of a demigod. This is no mere token, Aleria. Take it, and you will be one step closer to your destiny. I understand. Thank you. Both of you. Remember, so long as your mind is your own, you command this power. It does not command you. How did you do it by yourself? Ah, well. Perhaps I will tell you one day. Until then, I will be keeping an eye on your progress. konu Aleria olunca kader kavramını sıkça duyuyoruz değil mi? Blizzard, Aleria'nın kaderinin önemli olduğunu vurgulamak için elinden geleni yapmış. Tabii şu an gözü Zalatat'tan başkasını göremeyen içerik üreticileri size işin bu yönünü anlatmazlar. Her neyse devam edelim. Aleria bu güçlü Void askerinin Nalatot'un kalbini emiyor ve bunu Locus Walker'ın verdiği gazla yapıyor aslında. Nalatot'un kalıntılarını Velen'e götürdüğümüzde Velen bu maddenin yaydığı karanlık enerjiden neredeyse etkileniyor diyebiliriz. Hatta işte madem bu kadar güçlü bir Void kalıntısını buraya getirdin, onu şu aşağıdaki Netherlight Crucible'a tak da işe yarasın diyor. Yani Aleria hala hazırda çok karanlık ve parçalanmış bir kalbi içine emmiş. Bunları aklınızda tutmanızı istiyorum. Ardından Seed of the Triumvirat'ı basıyoruz ki kusura bakmazsanız bundan sonra oradan sadece Seed olarak bahsedeceğim. Laura. Yes, the Naru. We must get inside. Aleria, the skills you have learned can open the way. Şimdi buraya ve burada yaşananları da anlatmıştım. Ama Zalatat'ın burada bir değil 3 fısıltısı varmış. Ve hepsi yani çok fena. Gerçekten bu video için hafızamı tazeleyeyim derken iyice dumura uğradım diyebilirim. Zalatat'ın fısıltılarına girmeden önce bir de bu dağcında kullanılması planlanan ama oyun içerisine eklenmemiş bazı diyalogları okumak istiyorum. Bunları Wope'de de gördüm. Kaynağı video açıklamasına bırakacağım. Düşmüş Naru'nun gücünü hissedebiliyorum. Beni çağırıyor. Kaderin deşindesin Aleria. Yapman gereken seçimler olacak ve sonuçlarıyla yüzleşeceksin. Mağlup edilmesine rağmen kararmış Naru büyük bir güç yayıyor. Gölgelerin beni çağırdığını hissedebiliyorum. Evet, yine Aleria, yine kader. Karanlık bir kader, yapılacak seçimler ve o seçimlerin sonuçları. Ayrıca Dungeon'ın ardından Aleria ile konuştuğumuzda Aleria, Lura'nın çağrısını duyduğundan bahsediyor. Ölümün eşiğindeki Lura Aleria'yı çağırmış ve onunla birleşmek istemiş. Belki de bu sayede benliğini canlı tutmayı ummuş olabilir. Zalatat'ın fısıltılarına gelirsek ilk fısıltıya Lura'nın odasına yaklaştığımızda söylüyor. Ah, now this is true beauty. At least one of the mortals in your midst can appreciate what it offers. İkincisini doğrudan Aleria için söylüyor. This one shows promise. The whispers lure her toward her fate. Sonuncusunda Aleria Lura'yı emdikten sonra söylüyor. Bunu zaten konuşmuştuk. The caterpillar has become the butterfly. She is all but ours now. Yani bu sözleri şu ana kadar çokça bahsettiklerimle birleştirdiğimizde Void, Aleria'nın güçlenmesini, Lura'nın özünü emmesini istemiş. Bu konuda çok hevesli. Özellikle Zalatat resmen dört gözle bunu beklemiş ki Aleria artık bizim diyor. Ve şu an yani inanılmaz bir şekilde Zalatat ile Aleria'nın arasında kendine has bir çekişmenin yaşanacağını biliyoruz. Şimdi buradan Legion'ın sonuna Void Elf'leri ve Nightborn'ları oynanabilir ırk olarak açmak için yaptığımız görevleri atlayalım. Nightborn görevindeki Sunwell detayından asıl teori videosunda bahsetmiştim ama bu kez Nether Prince Durzağı'ndan bahsetmek istiyorum. Bu eleman Aleria'nın peşinde. Bayağı takmış Aleria'ya kafayı. Neden mi? Gelin bakalım.
Yani burada Samwell'i kastettiğine emindik belki ama yok ya, artık orada kastın Samwell olmadığına iyice emin oldum. Durzan Aleria'yı istiyor. Başka kanıt ister misiniz? Do you not see what we offer? The majesty of chaos, the glory of infinite hunger. Why do you plot your destiny, Windrunner? Join me and rule by my side. I see through your lies, Durzan. So will the others. Durzan ısrar edince Aleria kaderimiz bizimdir diyor. Aynı Illidan gibi. Görev serisinin sonunda Durzan'ı öldürüyoruz. Ya bunu unutmuştum ve açıkçası üzüldüm. Umarım bir şekilde geri gelebilir çünkü bence Aleria'yı kraliçesi yapmak istiyor. Düşünsenize. Yani bu durumda Aleria'nın peşinde en az 3 kişi var. Durzan, Zalatat, Nizot. Ki zaten hatırlarsanız teoremizin temeli de aslında Nizot'un Aleria'ya özel bir ilgi duyması üzerineydi. Bunun farklı sebepleri var. İlk sebep Aleria'nın içinde inanılmaz bir Void enerjisi barındırıyor olması ki bundan da bahsettik. Hatta senelerdir kontrolünü kaybetmemiş olmasının zaten irade olarak nasıl güçlü olduğunu gösteriyor olması lazım. Ne Sylvanas'tan ne Illidan'dan aşağı kalır yanı yok. İkinci sebep ise kaderi. Kendine has eşsiz kaderi. Oyunda Unique Destiny yani özel bir kaderi olduğu belirtilen karakterler çok az. Aleria da onlardan biri. Hatta oyunda yapılması en zor şeyi Light ile Void'i bir anlığına da olsa birleştirip bizden gizlenen kaderi gerçeği görmeyi başaran yine çok az sayıda karakterden biri. Belki de tek karakter olabilir, ondan hala tam emin olamadım. Ve şu da var, insanlar Aleria'yı tamamen Void ile ilişkilendirseler de durum aslında öyle değil. Aleria bence hala ışığı kullanabilir. Eğer isterse. Çünkü onun kaderinde bu iki gücün de ayrı rolü var. Ve bence ışık Aleria'yı terk etmedi. Onun ışığı Turalyon, Arator, Veresa, Sylvanas. Bunlara bir şey olmadığı sürece oyuna teslim olmaz. Ama olursa başımıza büyük bir bela alabiliriz. Şimdi burada duralım. Aleria'ya geri döneceğiz ama size The Hour of Twilight, Alacakaranlık Saatinden ve bunun ne anlama geliyor olabileceğinden bahsetmem lazım. Şimdi Hour of Twilight konusunda işler biraz karışık çünkü bu aslında oyunun klasik dönemlerinden beri bahsedilen Chronicles'la bir miktar güncellenen bir kehanet. Bu kehanetin klasik halinin tanımı şöyle geçiyor. The Hour of Twilight is the fulfillment of a chain of events instigated by the old gods many eons ago. It is prophesied as the moment when the old gods will finally be freed from their ancient prisons and will return to end all life on Azeroth. Yani bu Alacakaranlık Saati, Old God'ların çağlar boyunca planladıkları, domino taşı gibi dizdikleri olayların arka arkaya gelmesi sonucu yaşanacak bir olay. Bu kehanete göre Alacakaranlık çöktüğünde Old God'lar zincirlerinden kurtulacak ve Azeroth üzerindeki yaşam sona erecek. Aynı End Time zindanında gördüğümüz gibi. Hatta Old God'lar Deathwing ile işleri bittiğinde onu Worms'ın tepesine atmışlar göreceğiniz üzere. Biz Kataklizm'in sonunda Hour of Twilight'ı engellediğimizi düşündük ama bence durum böyle değil. İşte burada WoW'un klasik hikayesi diyebileceğimiz dönemle modern dönemini karşılaştırmak lazım. Çünkü Void Lord'lar hikayeye eklendikten sonra bu Hour of Twilight için alternatif bir senaryo ortaya çıktı. Hangi ihtimal? Warlords of Draenor'da Gollum'a benzeyen Pale Ork'lar vardı. Hatırladınız mı onları? Void yüzünden kafayı sıyırmış orklardı onlar ve devamlı sonun yaklaştığından, fısıltılardan filan bahsediyorlardı. Bu orklar Void Lord'lardan gelen bir görü sonrası kafayı sıyırmışlar. Void Lord'lara göre Alacakaranlık Saati'nde evren gölgeler tarafından tüketilecek ve yaşam kozmik düzeyde sona erecek. Bu iki farklı versiyon hala bağlantılı olabilir. Çünkü Void Azeroth'u ele geçirirse bittiğimizin resmidir. Şimdi bana hiç kimse bu World Soul Saga'daki ikinci expansion olan Midnight'ın adının boşa seçildiğini söylemesin. Midnight, gece yarısı, bence doğrudan Hour of Twilight'a gönderme. Deathwing, Old God'ların en büyük ajanı, ölmüş olabilir. Ama mirası hala bizimle ve başımıza büyük bela açmış durumda. Iridikron'un çaldığı Artifact ve Shadow Flame'den bahsediyorum elbette. Deathwing, Alacakaranlık Saatini getirmeye başaramadı ama o rol başkasına geçmiş olabilir. Bunu da aklınızda tutun.
Size başka bir soruyla geliyorum. Sizce Zalatat'la Nizot'un arası nasıldır? İyi anlaşıyorlar mıdır? İlişkileri neye dayalı? Ortaklık veya çıkar ilişkisinden bir ibaret yoksa aynı amaca mı hizmet ediyorlar? Bence araları hiç iyi değil, birbirlerine uyuz oluyorlar bile diyebilirim. Tabii burada esas aldığımız şey Zalatat'ın daha önceki bir fısıltısı. We may face some of my brethren in this conflict, a prospect that delights me. Their power will be mine. They will pay for what was done to me long ago. Bunu Zalatat videosunda konuşmuştuk ama tekrar üstünden geçelim. Zalatat, Void Lord'ların elçisi olarak diğer Oldcat'ları düzen altında tutma görevini üstlenmiş olabilir. Oldcat'ların Azeroth'u kendileri için kullanmayı amaçladıklarını fark edince bunu haber veremeden yok edilmiş ve Nizot, Zalatat'ı bıçağın içine hapseden ve bunu garanti altına alan Oldcat olmuş olabilir. Zalatat eğer 5. Oldcat'sa bu senaryoda Void Lord'ların planına sadık kalmayı seçen tek Oldcat olduğu için yok edilmiş olabilir. Çünkü diğer 4 Oldcat Void Lord'ların başarıya ulaşmalarının kendilerini de yok edeceğini fark etmiş olabilirler. Her türlü Zalatat diğer Oldcat'lardan nefret ediyor ve intikam almak istiyor. Nizot'le bıçağın içinden çıkıp özgür kalmak için anlaşma yaptı. Bunun karşılığında bizi Nizot'a getirmekle kalmadı, bıçağı da ona bıraktı. Ve o bıçak teorinin en temel noktalarından biriydi hatırlarsanız. O bıçağın izlediği yolu hatırlayalım mı? Naga, Nizot'un emriyle Blade of the Black Empire'ın bizim elimize geçmesini sağladılar ki Zalatat bıçağın içinden çıkabilsin. Ardından Nizot, Zalatat'ın gitmesine izin verdi ama asıl derdi olan şeyi yani Blade of the Black Empire'ı almış oldu. Sonra bıçağı Horde oyuncularına verdi, biz de Nathanos'a teslim ettik. Nathanos, Sylvanas'ın Ashera ile anlaşması neticesinde bıçağın Ashera'ya geçmesini sağladı. Sonra Ashera kendini Nyalta'da yani Nizot'un ininde buluverdi. Fakat her niyeyse Ashera'ya işkence eden Zanesh bıçağı merak bile etmedi. Zanesh'i öldürmemizin ardındansa Ashera Blade of the Black Empire'ı bize verip sahneden ayrıldı. Biz de Ashera'nın sözüne güvendik. Wrathion bıçağı Nizot'un kabuğuna sapladı ama sonra baktık ki bıçak ortada yok. Hiçbirimiz ya bu bıçağa ne oldu bile demedik ve hedefimize odaklandık. Nizot'un kafasına Azeroth ışını yolladık ama Nizot bunu pek umursamadı. Öyle miymiş? Ölüyorum o zaman. Bende de gitti. Peki o bıçağın olayı ne? İçinde güçlü bir Void canlısının özünü en azından bir parçasını tutabilmesi. Aslında aynen bir Hortkuluk gibi Harry Potter'daki ya da Sauron'un yüzüğü gibi. Evet, son olarak Ashera kehanetlerinin sonuncusuna göz atalım. A Dark Heart, Left Broken, Awaits the Taking. Kırılmış, karanlık bir kalp nereye geçirilmeyi bekliyor. Şimdi bu yeşil ağacı gibi gözükse de abi değil ya. Vallahi değil. Tamam. Yeşil ağacı olması en mantıklısı gibi gözüküyor. Çünkü yeşil ağacın geri dönme aşamasında olabileceğini konuşmuştuk. Ve kalbi de neredeyse yok olmuştu. Parçalanmıştı. Ama size video başında Aleria'nın gücünü emdiği Nalatot'u aklınıza yazın demiştim. O parçalanan kalp Aleria'da şu an ve kullanılmayı potansiyelinin açığa çıkmasını bekliyor. Olaya biraz daha sembolik yaklaşmak istersek de size hep bahsettiğim Aleria'nın psikolojik durumuna bakmamız gerekir. Aleria'nın eşi ve oğlu Işık ile birken o ikisini de korumak için gölgeleri kucakladı ve bu yüzden belki de yıllardır ikisinden de olabildiğince uzakta duruyor. Zorunda kalmadıkça Thrallion'la bir araya gelmiyor, tahminen Arator'u görmüyor bile. Bu durumda evet, kalbinin kırık olduğunu tahmin etmek zor değil ve bu kadar konuştuk. O son anahtarın çevrilmesi, son kilidin açılması için Aleria gerekiyor. Bu bence artık bariz. The War Within'in en sonunda veya Midnight Expansion sırasında Aleria 3. kez ölecek. Bu ölüm hep bahsettiğim gibi mecazi bir ölüm olacak ve bu olay Sunwell Raid'i sırasında yaşanacak. Yani raid olur diye düşünüyorum ama uzun bir senaryo görevi de olabilir. Void'in Silvermoon istilasının son aşamasında Sunwell'in önünde kendimizi bulacağız ve Aleria halihazırda The War Within'de Zalatat'ın baskısıyla iyice yıprandığı için kontrolünü bir anlığına da olsa kaybedecek ve ya Veresa'yı ya da Arator'u öldürecek. Bu olayın ardından atacağı tek bir çığlık ve bir güç patlamasıyla hepimizi donduracak ve çökecek. Ardından Zalatat ortama giriş yapacak. Aleria ile biraz dalga geçer diye tahmin ediyorum. Onu kışkırtır ve Aleria tüm yaşadıklarının ardından savaşmayı bırakacak ve geçireceği dönüşümün ardından Void'e tamamen teslim olmuş olacak. Ama tekrar söyleyeyim, Blizzard Aleria'yı şöyle yapmaz tahminen. Çıkarsa yani böyle olursa hakikaten ohalık bir sinematik olurdu. Yaparlar mı? İşte tam bu noktada
Zalatat, Alera'dan yolu açmasını, Samwell'e bir Void kapısına çevirmesini emrettiğinde karşısındakinin Alera değil başka birisi olduğunu fark edecek. Sabırla bu anı bekleyen, kendisini ölmüş gibi göstererek üzerindeki baskıyı sıfırlayan Nuzot. Çünkü Alera'nın attığı çığlık Nuzot'a doğru zamanın geldiğini işaret edecek ve iradesinin kırılmasından faydalanıp sonunda Alera'yı ele geçirecek. Özünü Blade of the Black Empire'ın içinde saklayabilmek için müthiş bir plan tasarlayan Nuzot, böylece Zalatat'ın karşısına içinde inanılmaz bir Void gücü taşıyan Alera'yı aracı olarak kullanarak geçmiş olacak. Ardından Blade of the Black Empire'ı ilk ne için tasarlandıysa onun için kullanıp Zalatat'ı tekrar hapsedecek. Ama bununla kalmayıp bıçağı parçalayarak Zalatat'ı tamamen yok edecek. Burada klasik mantıkla hareket ettim. Yani bir varlık ne kadar güçlü olursa olsun özünü kaçması imkansız bir nesneye hapsettikten sonra o nesneyi parçalarsanız içindeki varlığın yok olması gerek. Çünkü kaçabileceği bir yer kalmıyor. Nuzot bu sayede ölümden kaçmış olacak. Azeroth'un üzerinde serbestçe gezebileceği bir bedeni olacak. Ve aslında tüm Azeroth ona kalmış olacak. Ve üstüne üstlük Zalatat'tan tamamen kurtulmuş olacak. Ayrıca gücüne güç katmış olacağından bahsetmiyorum bile. Bence bu tam Nuzot'a yakışır. Müthiş bir plan olurdu. Hatta bu senaryo A Thousand Years of War'a da gönderme içeriyor. Çünkü Aleria'nın o kitapta gördüğü görüye göre Aleria Nuzot'u öldürüp yerine geçerken burada tam tersi yaşanıyor. Unutmayın, Void gerçeğin yalnızca yarısını gösterir. Nuzot, Zalatat'ı başından savup Aleria'yı ele geçirdikten sonra Samwell'i kullanarak The Hour of Twilight'ı gerçekleştirecek ve ardından üzerimize gece yarısı çökmüş olacak. Yani Midnight. Ashara'yı çağıracağına eminim bu arada, çünkü aslında bu ikisinin ortak planıydı. Unutmayın, bıçağı Nuzot'a saplamamız için bize veren, bunun gerekli olduğunu vurgulayan Ashara'ydı. Bu olay Midnight'ın ortasında mı olur? Paket sonunda mı gerçekleşir? Yoksa War Within'in sonunda yaşanır da Midnight başladığında zaten Samwell açılmış mı olur? Ondan emin değilim. Ama en az 2 patch kötü Aleria'yı göreceğimizi umuyorum. Emin olun çok eğlenceli olacak. WoW topluluğunun Aleria'nın dilinin ne kadar zehir saçabileceğine şahit olması lazım. Ayrıca Nuzot'un Zalatat'ı tuzağa düşüremeyeceğini veya mağlup edemeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Burada şunu unutmayın. Dinsizlik hakkından imansız gelirmiş. Zalatat çok zeki ve bilgili olabilir ama Nuzot da bir uzman, yani bir mastermind, yani plan uzmanı. Zalatat'tan aşağı kalır yanı yok yani konu plan yapmaya geldiğinde. Güç konusundaysa yani aralarında güce dayalı bir çekişme yaşanmayacak bence. Nuzot zaten Zalatat'a göre çok zayıf değil ayrıca. Bir de üzerine Aleria aracılığıyla sahip olacağı ekstra Void gücünü düşünün. Ama Nuzot bu senaryoda Zalatat'ı mağlup ederse bunu bir güç savaşında değil tuzakla halledecek. Geriye şu soru kalıyor, onu da cevaplayalım. Tüm bunlar yaşanırken Locus Walker nerede? Bize Aleria ihanet mi edecek? Yani Locus Walker çok güvenmemiz gereken sinsi bir karakter olduğu doğru ama en iyi öğrencisini kaybetmek isteyeceğini sanmıyorum. Hele daha önceki bütün öğrencileri başarısız olmuşken. Bence olayların sarpa saracağını fark edip kendini uzaklaştıracak. İleride Aleria'yı kurtaracağımız zaman ortaya çıkacak. Evet, teori buydu. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmiş ve anlamanızı sağlayabilmişimdir. Şimdi bu zaten benim halihazırdaki teorim üzerine inşa ettiğim bir katmandan ibaret. Çünkü BlizzCon'da Void'in Samwell'e saldıracağını öğrendiğimden beri ben bu senaryoyu kafamda oynayıp geliştiriyorum. Nuzot'u 1,5-2 hafta önce denklemin içine kattım mesela. O yüzden daha önce yapmadığımız bir şey yapalım. Teoriyi video içerisinde tartışalım. Çünkü ben teorime güvensem de uygulama kısmının, yani Nuzot'un Zalatat'ı tuzağa düşürmesi konusunun biraz ham kaldığının farkındayım. Çünkü zaten teoriyi halen geliştirme aşamasındayım. Mesela arkada hazırladığım 3D renderlarda ham duruyor olabilir. Çünkü onları da bu video özel hazırladım. Yani konsept bir şey olarak düşünün. Olayları kafanızda canlandırabilmeniz için. Ben bunu vakti geldiğinde bir 3D animasyon videosu olarak aynı daha önce yaptığım gibi kanalımda yayınlayacağım. O aşamada artık her şey bir mantığa oturtmuş ve hem görsel hem kurgu açısından düzgün bir hale getirmiş olurum. Umuyorum ki o aşamada Zalatat ve Aleria'nın War Within modellerini de bir şekilde elde etmiş olacağım. Şimdi izninizle topu size atmak istiyorum. Yani her videonun sonunda fikirlerinizi yazmanızı istiyorum tabii ki. Ama bu sefer harbiden ne düşündüğünüzü öğrenmeye ihtiyacım var. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Teorinin dayanak noktalarını tek tek paylaşıp
Hızlıca gözden geçirelim. Nuzot, Blade of the Black Empire'ın kendine saplanması için uğraştı ve bıçak şu an kayıp. Bıçağın olayı içinde bir Void canlısının özünü tutup koruyabilmesi. Nuzot'un en başından beri Aleria'ya bir özel ilgisi vardı. Void, Argus'ta Aleria'yı çağırdı ve kaderini gölgelerle çizdi. Aleria'nın içinde kullanılmayı bekleyen çok büyük bir Void enerjisi var. Zalatat, Aleria'yı şimdiden kışkırtıyor ve aralarında kendine has çekişme yaşanacak. Aleria'nın varlığı bile Samwell'i bir Void kapısına çevirmeye yetmişti. Üçüncü ölüm fısıltısı Azeroth hakkında olamaz. O fısıltının muhatabı Aleria. Zalatat ile diğer Oldkatların arası hiç iyi değil. Bonus olarak kırılmış karanlık kalp Aleria'nın içerisinde olabilir ama bu işin fantezi kısmı. Bu yüzden %50 ihtimal. Peki Nuzot Zalatat'ı nasıl mağlup edebilir? Tam olarak ne yaşanabilir? Evet, göreceğiniz üzere kilitlendiğim konu Nuzot'un Zalatat'ın karşısına geçtikten sonra onu nasıl tuzağa düşürüp mağlup edebileceği. Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir ihtimal şu ama bu teorinin içeriğini baştan sona değiştiriyor. Aslında çok ufak bir değişiklik. Nuzot Zalatat'la savaşmayacak ve karşımızda Ashara Zalatat, Nuzot'un kontrolündeki Aleria ve Iridikron olacak. Ya düşünmesi bile tüylerim diken diken etti açıkçası. Bir de şu var. Ben niye özellikle Zalatat'ın mağlubiyetinde işin tüm kredisini Nuzot'a verdim? Aleria'nın bir şekilde kendi savaşını verdikten sonra Zalatat'ı başka bir canlının etkisi altında kalmadan mağlup edebilmesi Aleria'yı insanların gözünde daha etkileyici bir karakter yapmaz mı? Evet, öyle yapar aslında. Yani belki de ben bu teoriyle Aleria'yı zayıf gösteriyor olabilirim. Ama bence durum bu değil. Aleria'nın yenilmesi, düşmesi lazım ki tekrar ayağa kalkabilsin. Son 3 aydır Aleria hakkında söylediğim her şeyi düşünürseniz ne kastettiğimi anlayacaksınız. Bir de şöyle komik bir durum var. Ben bu teoriyi ilk oluşturmaya başladığımda 2023 yılı başları, hatta 2022'nin sonlarıydı. Oyun içerisinde bizim bu teorinin gerçekleştiğini görme ihtimalimiz olan tarih en erken 2026. Yani The War Within'in sonu veya 2027. Yani Midnight'ın ortası gibi duruyor. Midnight'ın sonunda olacaksa 2028 ortasını bile bulabilir. Yani bunlar tabii benim tahminim, yoksa hikaye çok daha hızlı ilerleyebilir. Bunun sinyalini verdiler. Umarım o tarihte hala bu kanalda konuşuyor olurum ve iyice büyümüş oluruz. Sonra döner buraya bakarız. Olmaz mı? Ve böylece World of Warcraft topluluğunun en çılgın teorilerinden birinin tekrar üzerinden geçip eklemeler yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlara mutlaka ne düşündüğünüzü yazın. Burada önemli olan sizin düşünceleriniz. Videoyu kapamadan önce Discord kanalımızın olduğunu hatırlatayım. Katılırsanız doğrudan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca ilk kez doğrudan oyun içindeki karakterlerle oluşturduğumuz sahneleri kullandığımı fark etmişsinizdir. Bu sahneleri ayarlayan ve video kaydı alan Tayken bana Discord aracılığıyla ulaşmıştı. Bana destek olmak istediğini söyledi. Sağ olsun. Biz de bu fırsatla yine WoW Türkiye ortamında video içeriği olarak ilkleri başaran kanal olmak istedik. Umarım sevmişsinizdir bu yeni eklediğimiz konsepti. Kendisini YouTube kanalında açıklama kısmına bırakıyorum. Kendisinin adı Ali ve yani açık konuşmam lazım. Hiç beklemediğim bir anda bana bu teklifle geldi ve bu hazırladığı görüntüler benim çok hoşuma gitti gerçekten. Benim hep zaten keşke videolarımda olsa dediğim bir konseptti ve hiç ortada yokken gelip bana bu teklifle geldi, sağ olsun. Ben çok sevdim bu ortaya çıkan işi. Umarım siz de sevmişsinizdir ve umarım bizim bu güçlerimizi birleştirmemizden böyle güzel bir hikaye anlatımı olmuştur diye umuyorum. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım keyifle dinletebilmişimdir. Bir sonraki videoya kadar saygılar, sevgiler.